Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte şişe mantarlarından küçük sevimli evler yapacağız. Hemen gördüğünüz gibi yine ağaç tohumlarımız var. Defne çiçeğinin kurumuş hali. Küçük bir metalimiz var, dil çubuklarımız var ve en önemlisi şişe mantarlarımız var. Bugün atmayıp sakladığımız, her zaman söylediğimiz gibi yine harika bir geri dönüşüm çalışması yapacağız. Şişe mantarlarından küçük sevimli evler yapacağız. Şişe mantarlarınız uzunsa ebatlarını yine her zaman söylediğim gibi siz belirleyebilirsiniz. Ben birazcık kısalttım. Aynı zamanda ev şekli vermek için de üstlerini üçgen şeklinde kesiyorum falçatayla. Eğer ki şişe mantarlarınız küçükse kısaltmanıza gerek yok. Üçgen halinde sivrileştirdik. Ne yapacağız? Onlara çatı yapacağız çünkü. Kesimi çok kolay. Sadece yumuşak olduğu için, hatta çok kolay olduğu için kesmeden önce iyicene ayarlarsanız üçgenliğini çok daha rahat edersiniz. Güzel bir sivrilik çıkar. Şimdi çatılarımızı ayarlıyoruz. Ben çatıları rengarenk yapacağım dil çubuklarından, ama siz isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Peki ben neden rengarenk yapıyorum? Biliyorsunuz ki daha önceden dil çubuklarından kapılar yapmıştık lodos dalları ile beraber. Onlardan artan parçalarımız bunlar. Ne diyoruz? Hiçbir zaman atmıyoruz. Onları sakladık ve kullanma zamanı geldi. Umarım sizler de atmamışsınızdır o parçaları. Şimdi bunları çok güzel çatılar yapacağız kendimize rengarenk. Benim mantarımda gördüğünüz gibi üzüm salkımı var. Hepsinin üzerinde farklı bir desen var. Hemen silikonla çatılarımızı yapıştırıyoruz. Küçük minicik sevimli bir ev elde ettik. Bu arada benim dil çubuklarım geniş olduğu için mantarın elini gayet güzel kaplayabiliyor, kapatabiliyor. Bunu alırken dil çubuklarını küçük olmamasına dikkat edin. Enlerinin geniş olması önemli olan. 2 boy var çünkü bunlarda. Hem bir küçük hem bir büyük boy var. Gördüğünüz gibi sevimli evlerimiz hazır. Yerlerini belirledikten sonra evlerimizi yapıştıracağız. Bu arada gördüğünüz gibi mantarlar ne kadar kullanışlı değil mi? Bundan sonra ne yapıyoruz? Mantarlarımızı da atmıyoruz. Bu şişe mantarları meşe mantarı diye adlandırılan ve genel olarak Portekiz'de yetişen bir ağacın kabuğundan elde ediyorlarmış. Bunu öğrendim ben yaparken araştırıp. Meşe mantarı ağacı bu arada dikildikten tam 25 yıl içerisinde kabuğundan faydalanabilecek bir hale geliyor. Yani 25 yıl bu ağaçtan verim alamıyorsunuz ve bekliyorsunuz sabırla. Ama bu 25 yıl sonra olgunlaşan ağaç kabuğunun artık sıvı geçirmeme özelliğini kazanıyor ve böylece de artık endüstride kullanılır hale geliyor. Aynı zamanda şişe mantarları tabii ki sadece şaraplarda kullanılmıyor biliyorsunuz. Bitkisel yağlarda, zeytinyağlarında, sirkelerde bu ürünlerin şişelerine kapak olarak kullanılıyor. Çünkü neden? Hava ve sıvı geçirmiyor. Bu özelliğinden dolayı da şişe mantarları içerisindeki sıvının ya da maddenin uzun süre korunmasını sağlıyor. O yüzden aslında çok kullanışlı bir şey ve zaten doğadan gelen bir şey. O yüzden doğanın bize kattığı her şey çok güzel ve çok özel. Aynı bu çalışmada olduğu gibi gördüğünüz gibi bir ağaç parçası. Aynı değerlendiriyoruz, işte bir ağaç tohumu. Hemen kenarlarımıza, çalışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Küçük vidalar yapıyoruz. Ne yapacağız? Küçük bir köy mü oluşturduk diyebiliriz burada. Bu köyün etrafını ya da küçük bir mahalle diyelim, etrafını hemen tel örgülerle kapatacağız vidalarımızı. Yapıştırıyorum. Ben bazı yerlerde gördüğünüz gibi her yerde vidalamıyorum. Çünkü benim ahşabım biraz daha ince olduğu için ve oyuklu olduğu için oralara yapıştırdığım zaman bile çok da güzel, çok da kullanışlı duruyor. İsterseniz siz de bu tarz bir malzemeniz varsa yapıştırabilirsiniz. İlla da vidalamanız gerekmiyor. Hemen ucuna azıcık silikon sürdüm ve sabitlediğim anda zaten orayı tutuyor.
Demirler, yani bu etrafına saracağım metaller normalde çok sert. Ben daha rahat kullanabilmek için kullandığım lehim çubuklarında lehim eritmek için kullanılan bir metal. Elimde olan hazır bir ürün. Sizde eğer ki elinizde yoksa böyle saracağınız bir metal, bunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü sarması ve kullanması çok daha kolay. Gördüğünüz gibi hemen ip gibi çevirebiliyorsunuz. Yumuşak bir metal çünkü. Bizim çalışmamız da hassas, o yüzden ne kadar kullanışlı olursa malzemelerimiz işimizi o kadar kolaylaştırırız. Yerini belirliyorum. Daha sonra halka oluşturuyorum. Çünkü orayı biraz gergin tutmalıyız ki çevirdiğimiz etrafını belli olması için. Fazlalığını kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Hemen etrafını sardık. Ne yapacağız? Birazcık renklendirelim köyümüzü. Neler yapalım? Tabii ki küçük, yine gördüğünüz gibi çam kozalağının en ufak hali diyebilirim bunlar. Bebek kozalaklar. Daha önceki çalışmalarımda da kullandım, biliyorsunuz. Önce beyazdan astar yaptım. Çünkü kırmızının koyu kalmasını istemedim. Canlı bir kırmızı olsun istedim. Önce çalışmalarımızda biliyorsunuz boyamadan önce hep beyaz astar yapıyoruz ki istediğimiz canlılığı, istediğimiz rengi elde edelim. Hemen kırmızıya boyadım bebek kozalaklarımı. Kuruduktan sonra da küçük küçük noktalar ekleyerek mantar yapacağız. Yüzeyi tırtıklı olduğu için tam böyle nokta olmuyor. Ama böyle dotting çubuğumu ben böyle etrafında hafif çevirerek gördüğünüz gibi noktalama elde etmeye çalışıyorum. Minik, çok sevimli mantarları elde ediyoruz. Elimizde gördüğümüz kozalak küçücük bir şey ama kocaman bir kozalağa dönüşecek büyüdüğü zaman. Ama biz tabii ki şu anda bebek halini kullanıyoruz. Hemen ben ahşabımın oyuklarını ne yapıyorum? Her zamanki gibi yapay yosun kullanıyorum. Ahşapla bu yapay yosunlar gerçekten çok güzel, çok hoş, birbirine çok yakışan iki malzeme. Bu arada biliyorsunuz ki bunlar yapay dediğime bakmayın, kendi topladığımız yosunlar. Daha önceki çalışmalarımda da bahsetmiştim. Ağılcalı Geziler Gezi kanalımızdan izlerseniz birçok videomuzda bunları topladığımız yerler var. Küçük oyuklara, kenarlara, boşluklara yapıştırıyorum. Bir cımbız yardımıyla yapıştırırsanız çok daha rahat edersiniz. Hem silikondan eliniz yanmaz. Hem de çalışmamız küçük ve ince olduğu için daha kullanışlı, daha rahat kullanabiliyorsunuz malzemelerinizi. Hemen küçük sarı çiçeklerimiz var. Bunlar yapay çiçekler. İnternetten de satın alabilirsiniz. Ben Eminönü'nden satın aldım. Biliyorsunuz Eminönü videomuz da var. Onu da seyredebilirsiniz. Hangi ürünleri nereden aldığımızı o videomuzda da anlatmıştık sizlere. Mantarlarımızı da ekliyoruz hemen üzerine. Önce yerlerimizi belirliyoruz. Daha sonra yapıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi harika bir çalışma oldu. Yine harika bir geri dönüşüm oldu diyebiliriz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.